Merhaba, ben Nesibe. Yeşil'in Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle pırasalı tavuklu makarna tarifi paylaşıyorum. Eğer tavuk göğsünü ya da pırasayı farklı bir tarifte kullanmak istiyorsanız ya da son dakikada eve geldiniz, hızlıca bir makarna tarifi yapmak istiyorsunuz ama güzel olsun istiyorsanız bu tarif tam size göre. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Emeğimi desteklemek için kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açarsanız beni mutlu edersiniz. Ben bu tarifte 5 kişiye rahatlıkla yetecek kadar tavuklu pırasalı makarna yaptım. Siz malzeme miktarını kişi sayısına göre istediğiniz şekilde oranlayabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi bayağı irice bir tavuk göğsü kullandım. Yaklaşık 600-700 gram kadar vardı. Öncelikle tavuk göğsümüzü gördüğünüz gibi küp küp doğrayalım. Tavuk göğüslerimizi ne çok küçültelim ne de çok büyük olsun. 3 aşağı 5 yukarı benim doğradığım büyüklükte doğrarsanız çok küçük olmadıkları için pişirirken dağılmaz. Çok büyük olmadıkları için de biz makarnamızı haşlayana kadar tavuk göğüsleri de pişer. Tavuk göğsünün tamamını 3 aşağı 5 yukarı hepsi eşit büyüklükte olacak şekilde doğradıktan sonra tabanı geniş bir tencereyi ocağımıza alalım. Ocağın altını en yüksek seviyede açalım. Tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım. Yağ yeterince kızdığı zaman tavukların tamamını tenceremize alalım. Tavukları tencerenin her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtalım ve tavukların ilk tarafını yüksek ısıda mühürleyelim. Tavuklar bir tarafta mühürlenirken biz de başka bir tencerenin altını en yüksek seviyede açalım ve içerisine kaynar suyumuzu koyalım. Kullanmak istediğimiz makarnayı kaynar suya ekleyelim. Ben bu makarnayı kullandım. Siz gönlünüzce hangi makarnayı isterseniz kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey, makarnanızın paketinde yazan önerilen pişme süresi eğer 10 dakikadan daha kısaysa makarnanızı hemen kaynar suya koymayın. Biraz daha bekledikten sonra koyun. Ama eğer makarnanın pişme süresi yaklaşık 10 dakika gibi ise o zaman makarnanızı da artık haşlamaya başlayabilirsiniz. Biz makarnamızı haşlamak için hazırlarken yaklaşık 2-3 dakikanın sonunda tavukların ilk tarafı mühürlenmiş olacaktır. Ve tavuk etlerini karıştıralım. İkinci tarafını da yine yüksek ateşte mühürlemeye devam edelim. Tavuk etlerinin ikinci tarafı da mühürlenirken biz pırasalarımızı hazırlayalım. Ben bu tarif için 1,5 pırasa kullandım. Elimde o kadar vardı. Siz daha çok kullanırsanız daha güzel olur. Öncelikle iyice yıkamış olduğumuz pırasaların beyaz taraflarını gördüğünüz gibi halka halka doğrayalım. Sonra da tek tek ayırarak yıkamış olduğumuz pırasanın yeşil taraflarını da yine gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı aynı kalınlıkta olacak şekilde doğrayalım. Bütün pırasaları böyle doğradıktan sonra hala yüksek ateşte pişmekte olan tavukları karıştıralım. Ve pırasaların hepsini tencereye ekleyelim. Gördüğünüz gibi tavukları hep yüksek ateşte pişirdiğimiz için tavuklar kesinlikle sulanmadı. Tavuk göğsü zaten çok çabuk sertleşen bir et türüdür. O yüzden tavuk göğsünün sertleşmemesi için çok hızlı bir şekilde yüksek ateşte pişirmek gerekir. Böylelikle tavuk göğsü su salmadığı için hızlı bir şekilde piştiği için sertleşmez ve dağılmaz. Bu arada haşlanmakta olan makarnamızı da karıştıralım. Tavuklarla pırasaları da şöyle bir karıştırdıktan sonra biz kapya biberleri hazırlayalım. 2 tane kapya biberin çekirdeğini çıkartıp gördüğünüz gibi çok küçük olmayacak şekilde doğrayalım. Haşlanmakta olan makarnayı bir kere daha karıştıralım. Doğradığımız kapya biberleri tencereye ekleyelim ve onları da karıştıralım. Ocağın altı hala en yüksek seviyedeyken kapya biberlerimizi de 1-2 dakika kadar tavuk ve pırasa ile birlikte kavuralım. Artık yeterince haşlanmış olan makarnanın altını kapatalım. Makarnamızı 1-2 dakikada tavuk ve pırasalarla birlikte pişireceğimiz için makarnayı paketinde yazan önerilen
pişme süresinden 1-2 dakika eksik haşlarsanız o zaman tavuklarla birlikte de pişirdiğiniz zaman al dente bir makarna elde etmiş olursunuz. Ama siz al dente değil de daha iyi pişmiş bir makarna istiyorsanız o zaman pakette önerilen süre kadar haşlamanız yeterli olacaktır. Makarnaların hepsini süzüp tavuklu pırasalı sosumuzun içerisine alalım ve bunların hepsini bir güzel karıştıralım. Ve üzerine damak zevkimize göre baharatlarını ekleyelim. Ben tavuklu makarnalı tariflere kimyonu çok yakıştırdığım için 1 çay kaşığına yakın kimyon ekledim. Yine 1 çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekledim. Tabii ki siz gönlünüzce istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ama lütfen unutmayın, çok fazla baharat eklerseniz o zaman baharatların tadı pırasanın önüne geçer. Sadece küçük baharat dokunuşları yapalım. Damak zevkimize göre tuz ve karabiber ekleyelim. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra 1 paket kremamızı da ekleyelim ve bütün yemeği güzelce bir karıştıralım. 1-2 dakika kadar da böyle kremayla pişirelim ve yemeğimizin altını kapatalım. İsterseniz pırasalı tavuklu makarnanızı artık böyle servis edebilirsiniz. Ama ben üzerine peynir eklemeyi de seviyorum. Makarnanın üzerine yaklaşık 100-150 gram kadar peynir rendeleyelim. Ben Gruyère peyniri kullandım. Siz normal kaşar kullanabilirsiniz, beyaz peynir kullanabilirsiniz, tulum peyniri kullanabilirsiniz. Bunların hepsi çok yakışıyor. İsterseniz peyniri makarnayla bir güzel karıştırıp da kullanabilirsiniz. O zaman makarnanın içerisinde peynir eriyor ve güzel bir lezzet oluyor. Ama eğer makarnanızın tadı pırasalı, tavuklu pay gibi olsun istiyorsanız makarnanın üstünü tamamen peynirle kaplayın. Izgara kısmını açmış olduğunuz fırınınıza 5 dakika kadar verin. Makarnanın üzerindeki peynirler eriyene kadar fırında bekletin. Biz makarnanın üzerindeki peynirleri biraz daha kıtır sevdiğimiz için peynirlerin erimesinden biraz daha çok tutuyorum. Yani ızgara kısmında yaklaşık 6-7 dakika kadar tutuyorum. Böylelikle üzerindeki peynirler eriyor ve eridikten sonra da biraz kıtırlaşıyor. Öyle de çok lezzetli oluyor. Her haliyle de çok güzel oluyor. Ve artık makarnanızı gönlünüzce istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Umarım bu güzel ve pratik tarifi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde yapar, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.